Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Duran Caymaz. Laravel haber sitesi projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bayağıdır Laravel ile kodlama yapmıyorum. Ee, işte neler yaptım? Python'la kodlamalar yaptım. Projeler geliştirdim. Hala geliştiriyorum. Gmail ile GameMaker Language ile projelerim var. Onları geliştiriyorum. Düz PHP çok fazla yazdım. CodeIgniter bayağı bir yazdım. Şimdi Laravel'le geliştirme yapmadım bayağıdır. Bu yüzden ufak yerlerde takılabilirim ama hiç problem değil. Laravel'in dokümantasyonu çok harika. Laravel'in dokümanına harbiden bayılıyorum. Eee, Dünyanın en güzel dokümanlarından birisi olabilir. Zaten bir Laravel'in dokümanı bir de Unity'nin dokümanı eee, benim gerçekten gördüğüm en iyi dokümanlar. Şimdi nerede kaldığımızı bile hatırlamıyorum, o yüzden bir bakacağım. Öncelikle Zamp'ımı açıyorum. Ama tabii ki Zamp'a ihtiyacım yok. Zamp'ı sadece lokal hostumu, yani PMA'mı ayağa kaldırmak için açıyorum. Şimdi ilk Laravel News diye bir tane veri tabanımız var. İçerisine neler yapmışız? Categories yapmışız fakat bir hata verdi. Sanırım benim PMA'mdan dolayı bir hata veriyor. Çünkü ben bunun ayarlarını bayağı bir değiştirmiştim. Okey, şöyle bir şey yapabiliriz. Sonuçta Laravel'in güzelliklerini kullanıyoruz. Migration'larını yazmışımdır mutlaka. O yüzden çok rahat bir şekilde yeniden oluşturabilirim. Hepsini kaldırıyorum. Projeme geldim. PHP Artisan Server ile projemi çalıştırıyorum. Projem burada çalışıyor. Okey. JIT'i de aktifleştirmiştik en son. Onu da kapatmışız. Onu da hallederiz. Bir tane daha terminal açıyorum. Veri tabanını kaldırmama rağmen Zamp'ın içerisinde MySQL'de, Data'da, Laravel News içerisinde tablolarımı görebiliyorum. Normalde görememem lazım. O yüzden buradan manuel olarak bunları sildim. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. Doğrudan klasörü de siliyorum. Şimdi yeni bir veri tabanı oluşturacağım. İsmi aynı olsun. İsmiyle tekrar uğraşmayalım. Veri tabanım oluştu. Laravel kısmında terminalde artık şunu yapabilirim. PHP artisan migrate 2.fresh diyerek temiz bir kurulum istediğimi söylüyorum ve gördüğünüz gibi kurulumu yaptı. Burayı yeniliyorum. Evet, tablolarım geldi. Evet. Main categories. Okay. Categories. Bunlar boş tabii ki. Şöyle bir şey yapabilirim. PHP Artisan migrate fresh tire tire seed diyerek aynı zamanda bunların seedlerini çalıştırabilirim. Gördüğünüz gibi seedler de çalıştı. Üst tarafta görüyorsunuz. Şimdi artık bu tablolarımın da içine, evet, önceden oluşturmuş olduğum seedlerim geldi. Güzel. Bir bakalım neler yapmışız. Images'larımız var. Name'i var. Pet'i var. Tabii ki böyle olmayacak ilk başta. Burada doğrudan ismi olacak. Pet'i olacak. Pet artı isim olarak bunları çağıracağız. Ama şimdilik sanırım geçici olarak böyle bir şey yapmıştım. Kategorilerimize bakalım. Okey. Her kategorinin bir slug'ı var. Image ID'si var. Main Categories ID'si var. Image ID'yi foreign key olarak tanımlamamışım. Bunu belki tanımlayabilirim. Image'e bir bakalım. Okey. News'te de şöyle bir şeyimiz var. Kategori ID'miz, user ID'miz. Is aktif mi değil mi? Image'i var burada da. Buna da büyük ihtimalle image ID yapabilirim. Hatta yapalım. Yapmışken derli toplu düzgün bir sistem olsun. News Migration'ımı açtım. Burada image olarak belirtiliyor. Bunu şöyle bir şey yapacağım. Foreign
ID diyeceğim. Gerisini yapay zeka benim için tamamlayacak zaten. Burada ne yaptık? Bir tane foreign key tanımladık image ID diye. Null olabilir dedik. Nereden bağlandığına da emails tablosundan bağlandığını söyledik. On delay'de diğerleri gibi cascade yapacağım. Şimdi bunu yaptığımız için, değiştirdiğimiz için bunun faktörisinde de seeder'ında da değişiklikler yapmam gerekecek. Seeder'ında zaten şöyle bir şey yapmışız. Demişiz ki faktöriye git 10 tane oluştur. E, O yüzden bunun faktörisine gideceğiz. News Factory'yi açıyorum. Gördüğünüz gibi burada image var. Bunun yerine image ID diyorum. Yani 1 ile 10 arası e, e, rastgele numaralar atacak. Tabii ki doğrudan karşılığı olmayabilir. E, Herhangi bir problemle karşılaşırsak bunu çözeriz. Şimdi tekrardan PHP artisan make değil pardon, migrate fresh seed yazıyorum. Okey, seeder'larım çalıştı. Herhangi bir hatam yok. Veri tabanını tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi buraya image ID olarak geldi artık. Şimdi ben buradan herhangi bir image ID'ye tıkladığımda o image'e gidebiliyorum doğrudan. Bir de başka bir şey daha değiştireceğimi söylemiştim. Evet, kategorilerde de image ID var ama foreign key yok. Gördüğünüz gibi. Kategori migration'ı açtım. Buradaki image ID'm string. Bunu foreign ID yapıyorum. Okey. Kategori faktörümde zaten bu 1 ile 10 arası rastgele bir değer alıyor. Main kategorimde de bu string. Bunu da foreign ID yapıyorum. Main kategori ID'min faktörisinde de bu 1 ile 10 arasında. Okey. PHP artisan migrate fresh seed yapıyorum. Migration'larım ve seed'lerim çalıştı. Şu an gördüğünüz gibi image'lerin herhangi birine tıklarsam image ID'lerin o görsele doğrudan gidecek. Main kategoride de aynısı olması lazım. Evet. Ya böylece birbirine bağlamış olduk. Hepsi image'lere bağlı. Yani bu ne demek? Aslında kafamıza göre image silmeyeceğiz. Kafamıza göre image silmeyeceğiz derken, çünkü her yere bağlı bu image'ler. Buraya delete that, soft delete atmamız lazım. Image migration'ı açtım. Bunun hemen altına table soft delete ekliyorum. Image'in modeline de bunu eklemem gerekiyor. Use has factory soft delete diyorum. Tabii ki soft delete ne kardeşim diye bana burada soruyor. Soft delete'i de buradan al. Şimdi tekrardan PHP artisan migrate fresh seed yapıyorum. Aa, biz ara bir tablo yapmıştık. News Images diye. Şöyle bir durum var. Ben ara bir tablo yaptığımızı unuttum. Doğrudan Images'e bağladım hepsini. News ID, Image ID, okey. Bunu kaldırabiliriz. Artık hepsini bağladık çünkü. Ara bir tabloyu belki başka bir yerde kullanabiliriz. Yani evet, belki başka bir yerde kullanabiliriz. O yüzden bunu kaldırabiliriz. Şunu kaldırıyorum. Yani tekrar lazım olursa da tekrar yazarız. Çok zor bir şey değil. News Images modelini de kaldırıyorum. News Images faktörisini de kaldırıyorum. Bunun seeder'ını da kaldırıyorum. Database seeder'dan da bunu çıkartıyorum. Okey. Şimdilik image table'ıma geldim. Buraya tekrardan table soft delete ekliyorum. Image modelime geldim. Bu zaten soft delete kullandığını söylüyor. Tekrardan bir migrate fresh seed yapalım. Okey, sorunsuz bir şekilde yaptık. Delete setimiz geldi buraya. Images'lerde mesela main kategoriden şu image'e gidelim. Okey. Kategoriden
Şu image'e gidelim. Okey. News'ten mesela şu image'e gidelim. Okey. Hepsi image'e bağlı. Herhangi bir image'i silmek yerine de delete set yani soft delete atacağız. Bu sayede sistem çökmemiş olacak. GitHub kullanmanın güzelliklerinden bir tanesi de şu. Git add al diyorum. Git commit treme diyorum. News images kaldırıldı diyorum. Bunu pushladım. Herhangi bir durumda artık buraya geri dönebiliriz. Ama zaten çok basit bir işlem olduğu için yani yazarak da ekleyebiliriz. Bizim için çok bir problem yok. Yani 3 satır yazmaktan erinen yazılımcı olmamak lazım. Şimdi burada bir adet controller'ım var. User controller diye. Burada ne yaptığımı hatırlamaya çalışıyorum. Create user request diye bir request oluşturmuşum. Name'i, e-mail'i ve password olacak denmiş burada. Hata mesajlarım falan var. Okey. Bu user oluşturmak için JSON gönderiyor. Bu da get user. Evet, o anki çünkü API'leri biz değiştirmiştik. Şimdi hatırladım. API.php şu an boş olması lazım. Evet, şu an boş. Biz bunların hepsini web.php'ye taşımıştık. Evet. Çünkü API.php'de session'larımız çalışmıyordu. Bir API route'u olduğu için Laravel orada engelliyor. Ha, çalıştırabiliriz tabii ki. Ortaya bir middleware ekleriz ya da ayarlardan değiştirebiliriz falan ama yani bir framework kullanmanın amacı bu zaten. Hani framework'ü çok olduğundan farklı bir hale getirmek değil. Olduğu gibi kullanıp insanların da bu şekilde kullanmasını sağlamak. Okey, bunu web'de yaptığımız için de post get user ID diyerek bunu alabiliyoruz. İş yaptırabiliyoruz. Okey. Postman'ı açtım. Postman'da API'leri yazmışız zaten. User create'i gönderdim. Bu şekilde bir JSON döndü. Güzel. Burada modelimiz var. Data içerisinde statüsümüz var. Mesajımız var. Tekrar deniyorum. Evet, bu e-posta adresi daha öncesinde kullanılmış diyor. Güzel. Statüs dönmedi. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten şöyle bir şey de var. Herhangi bir hata durumunda 422 dönüyor. Buradan da çok rahat kontrol edebiliriz aslında. Yani şöyle göstereyim. Maili değiştireyim. Burada statüsü 200 döndüyse herhangi bir problemimiz yoktur. 200 haricinde bir şey döndüyse de hatalıdır diyebiliriz. Şimdi JIT'imiz kapalı gördüğünüz gibi. JIT'in kapalı olması beni biraz rahatsız ediyor. Bunu açmak için işte JIT Enable PHP yazdığınızda böyle bir site çıkıyor arkadaşlar. Burada zaten ayarlarını bize söylemiş. Şimdi şöyle yapacağım. Xump'ı açacağım. Config'den PHP yeni diyorum. PHP'nim geldi. Burada opcache diye aratıyorum. İlk sonuca gitmem gerekiyor. Zend extension. Burada bunu aktifleştirdim. İkinci sonuca gidiyorum. Enable'ı 1 yapıyorum. Bunu açtım. CLI'de da çalışmasını istiyorum. Memory Compression'ı da açtım. Bir de şurada 2 adet ayarımız var. Gerçi bunu tracing de yapabiliyormuşuz. Okey. Tracing yapalım. Şu kısmı aldım. Buraya yapıştırdım. Bunu tracing yaptım. Şimdi şunu yapmam gerekiyor. Apache'yi durduruyorum. Yeniden başlatıyorum. Ama bu yetmez. Server'ımı da durduruyorum. Yeniden başlatıyorum. Çünkü server Apache'den bağımsız çalışıyor. Bunu zaten söylemiştim defalarca. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi JIT enabled dedi. Artık JIT'imiz çalışıyor. Daha hızlı bir şekilde sitelerimiz yüklenecek. Kodlarımız daha hızlı çalışacak. Assemble olduğu için. Şimdi users için ben bir controller oluşturmuştum. Burada artık şunu kapatabilirim. Şunu da kapatabilirim. Hatta şunların hepsini kapatabilirim.
Burada bir adet controller'ım var. Tabii ki eksikleri olabilir ki var. İşte ne bileyim forgot password, şifremi unuttum vesaire falan. Bunlar eksik. Ama sonra da güncelleyebiliriz. Bunlar şimdilik çok mühim şeyler değil. Projeyi ilerletmeyecek şeyler değil. Ee, Şimdi controller'ın aynısını kategorisi için yapmam lazım. Images için yapmam lazım. Main kategorisi için yapmam lazım ve News için yapmam lazım. O yüzden terminalime geliyorum. HPartsam make controller diyorum. Bana isim soracak. Evet, ismi ne olsun diyor. Mesela en üstteki tablomuz neydi? Kategoristi. Categories controller dedim. Nasıl olsun diyor. Boş olsun dedim. Categories controller'ım oluştu. Şimdi bunda da user controller gibi işte ekleme, çıkarma, silme, update vesaire hepsinin olmasını istiyorum. Aslında yapay zeka şurada güzel bir öneride bulunuyor bana. Yani normalde burada taba basarak çok hızlı bir şekilde bunu tamamlayabilirim. Ya da tek tek uğraşabiliriz. Tabii ki bunun eksiklikleri var. Yani bunu size bırakıyorum. Yorumlarda bana yazarsanız işte yapay zekayı bu kadar çok kullanma, işte daha az kullan, sen daha çok kod yaz gibisinden. Seçim sizin ama bence yapay zekayı artık kullanmak gerekiyor. Çünkü artık 2024 yılındayız ve yapay zeka neler yaptığını biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda zaten 3 tane yapay zeka kullanıyorum. Yani şu video oluşurken şu anda zaten 3 tane yapay zeka kullanıyorum. Yapay zekayı kullanmayanlar artık çok geride kalacak. Kod yazmayı bitirecek mi, bitirmeyecek mi? Bu ayrı bir tartışma. Bunu ayrı bir video yaparız fakat tabii ki de biz yapay zekanın mesela ben burada taba bastığımda bunun hepsini doğru kontrol, doğru kabul etmeyeceğim. Tabii ki kodlama bildiğim için e, bunları okuyup işte şurada hata yaptıysa bunu değiştireceğim vesaire düzelteceğim. Şimdilik yapay zekadan destek alarak ilerleyelim. Şimdi kategorimiz yok, kategori modelimiz yok. Buraya kategori modelimizi ekledik. Get categories mesela neymiş? Kategorileri getiriyormuş hepsini birden. Data kısmında getiriyor. Güzel. Bir adet request istiyor benden. Bunu oluşturacağım. Bunu oluşturduktan sonra create name ve description ile e, bunu oluşturuyor. Fakat name ve description bize yetiyor mu acaba? Gördüğünüz gibi bize yetmiyor. Çünkü bunun bir main kategorisi olmalı. Ek olarak image olmalı. Slug olmalı. Hatta bizde name diye bir şey var mı? Evet var. Main kategori name, image ID, slug. Yeri gelmişken şunu da düzeltebilirim. Bu main categories ID burada biraz saçma duruyor gibi ama gerçi bunun da tablo ismini böyle yapmışız. Doğru, tablo isimleri çoğul olur. Burada lojik olarak bir hata aslında yok gibi. Yani çoğul tablonun ID'si user'sı olsaydı user ID olacaktı ama. Hmm, image ID'de olduğu gibi evet bunu düzenlememiz lazım. Categories migration'ı açtım. Buna main category ID diyeceğim. Main kategoriden bağlansın. Faktöresinde de main kategori ID dedim. Herhangi bir hatamız var mı diye PHP artisan migrate fresh seed yapıyoruz. Ki benim Laravel'de en sevdiğim özellik, en sevdiğim komut bu. Migrate fresh seed yapmak. Çünkü yani Laravel'in en büyük nimeti neredeyse bu. Veri tabanınızı, migration'larınızı ve seed'lerinizi düzgün bir şekilde yaptıktan sonra çok basit bir şekilde baştan oluşturabilirsiniz. Tabii ki lokalinizde. Canlı da dikkat edin. Okey buraya geldi. Şimdi controller'ıma tekrar dönüyorum. Main kategori ID'si request'ten gelecek. Tamam. Başka neyimiz var? Image ID'miz var. Bu da request'ten gelecek. Slug'ımız var bir adet.
Bu da request'ten gelecek. Şimdi buraya PHP artisan make 2 nokta request yazıyorum. Request'in ismini bana soracak. Create category request dedim, buna da request'im oluştu. Request'im burada çağırmak istiyorum. Çağırdım. Şuradan request'ime gideyim. Authorize'ı true yapıyorduk. Burada kurallar neler olacak? Hepsi gerekli mi? Evet, aslında hepsi gerekli. Yani bir kategori oluşturmak istiyorsak kesinlikle bunların hepsini koymak zorunda kalacağız. Şurada mesajları da kendi oluştursun istiyorum. Okey. Mesajlarını da oluşturdu. Kontrollerime tekrar dönüyorum. Bir adet de update adında request'im var. PHP artisan make request dedim. Update kategori request diyorum. Şimdi bilerek yapay zekadan destek alıyorum ki normalde çalıştığım şekilde size göstermek istiyorum. Yoksa bu proje yani ömür boyu bitmeyebilir. Tek tek yazarsak. Update'de de neler isteyecek benden? ID, name, description. Description'ımız yok. Fakat güzel bir sorun. Kategoride neden description'ımız yok aslında? Description'ımız olsa daha iyi olabilir. Kategorinin açıklaması olur. Birkaç tane haber sitesine bakalım. Mesela burada şu kategorilerin description'ları var mı acaba, onları merak ediyorum. Aslında burada yok gibi gözüküyor. Fakat kaynakta daha çok belli olur. Çünkü meta taglarında description koymak zorunda. Hatta title'ı da olabilir. Biz aslında title ve description koysak çok iyi olacak. Gördüğünüz gibi meta description diye burada description eklemişler. Tabii bunu JavaScript'te eklemişler. Ben olsam böyle yapmam. Ama okey. Biz de ekleyelim. Şimdi ID'si olacak. Başka description'ı, yani sadece ID'sini zorunlu yapabiliriz ya. Update'te. Diğerlerini artık ne gönderirse. Burada no label yapıyorum. Name'ini de. Bir de bunu title yapacağım. Belki slug'ını da düzenlemek isteyebilir. Hatta image ID'sini de düzenlemek isteyebilir. Başka da bir şey kalmıyor sanırım. Şimdi bu kategorisi bir düzenleyelim. Bunun migration'ı burada. Main kategori ID'si olacak. Name olacak. OK. Table. Text olsun. Description'ı. Bir de title istiyorum. String. Başka herhangi bir şey. Başka herhangi bir şey yok. Bunun faktörisinde de düzenlemek istiyorum şu anda. Normalde bu arada hepsinin faktörisini düzenlemek zorunda değiliz. Şimdi en sevdiğim komut PHP artisan migrate fresh seed'i çalıştırıyorum. Her şey güzel çalıştı. Kategori ise bakıyorum. Description'ım geldi. Title'ım geldi. Slug'ım falan hepsi var. Var. Aslında buna da soft eklemek istiyorum. Hepsine soft eklemek istiyorum. Ee, Çünkü yani zaten bir veri tabanına kaydedildiyse bunu neden silelim? Milyonlarca verimiz olabilir. Evet, doğru, ama onun çözümü farklıdır. Database'den veri silmek değildir hiçbir zaman. O yüzden bunu da soft yapacağım. Soft eğitimi yaptım. Migration'da modelde de yapmak istiyorum. Modelim neredeydi? Burada use has factory virgül soft Softalate'in olduğunda buradan al. Okey. Tekrardan fresh seed yaptım. Evet, delete dedim de geldi. Şu an mükemmel. Şimdi şu update kategori request'imi de buraya koyacağım. Kategoriyi buluyor. Bulmazsa hata veriyor. Okey.
Aslında okey değil burası. Bunun neden okey olmadığını, yani bu kod çalışır tabii ki de neden okey olmadığını birazdan göstereceğim. Kategori name'ini alıyor. Kategori description'ını alıyor. Title'ını da alsın burada. Save etsin. Aslında şu kod da okey değil. Bunun da neden okey olmadığını göstereceğim. Ve delete kategori request'imiz var. Bunu da hemen oluşturalım. PHP make request dedim. Delete kategori request dedim buna da. Request'im oluştu. Bunu buradan çağıralım. Bunda sadece ID'ye ihtiyacımız var. Bir de mesajına ihtiyacımız var. Sanırım update'te mesajları koymamıştık. Evet. Okey. Update'te de mesajlarımızı koyduk. Şimdi bunu bir API'ye bağlamak istiyorum. Web.php'mi açtım. Root'umu açtım. Şimdi aslında şununkiyle aynı yapıda olsun istiyorum. O yüzden bunu dümdüz kopyalayabilirim. Şimdi buna kategori diyeceğim. Verify token'ı devre dışı bırakmışız. Şimdilik ileride bunu açabiliriz ki büyük ihtimalle açarız. Neyi gösterecektim? Categories. Okey, update'i gösterecektim. Bir de get'le de bir kategorileri alalım. Postman'i açtım. Buraya add folder diyorum. Bunun ismi kategori olacak. URL'imi aldım. Kategori get şeklinde olması lazım. Okey. Slash'ı unuttuk burada. Slash'ı da koydum. Bir adet hatamız var. Get method is not supported diyor. Evet, çünkü bunun post unutmuşum. Tekrardan get yaptım. User controller get categories doesn't exist diyor. Çok haklı. Çünkü user controller değil. Bunu unuttuk. Kategori controller olacak bu. Tabii ki kategori controller'da burada eklemem gerekiyor en üstte. Yoksa ne olduğunu bilemez. Tabii biz bunu categories controller demiştik. Aslında categories controller dememiz de biraz saçma. Çünkü tekil olur. Kategori controller daha mantıklı. O yüzden buradan ismini değiştiriyorum. İçerisinde de ismini değiştiriyorum. Bu artık kategori controller. Okey, burada tanıdı artık. Postman'e geldim. Tekrar isteğimde bulundum. Şimdi burada gördüğünüz gibi statüsüm true döndü. Kategorilerin başı ele getirildi dedi. Status kodum 200. Yani herhangi bir problem yok. Kategorilerim geldi. Fakat şöyle bir şey yapsaydık. Şimdi bunun aynısını kopyalayacağım update için. Duplicate dedim. İsmine update dedim. Buna da update dedim. Okey, update'de request'ten aldırmışız ID'yi. Şurada. Böyle de yapabiliriz. Root'tan da aldırabiliriz. Fakat problem yok bizim için. Body kısmında form data ID diyorum. Mesela 1 dedim. Send dedim şimdi. Tabii ki get dememem lazım. Post demem lazım buna. Gördüğünüz gibi burada bana diyor ki işte name sütunu null olamaz, yani boş olamaz ama sen null gönderdin diyor. Statüsün 500 döndü. Şimdilik bu aslında bizim şeyden gelen bir hata değil. Request'imizden gelen bir hata değil. O yüzden ama adam name'i güncellemek istemiyor da olabilir. Yani buraya illaki name'i gönderecek diye bir şey yok. Belki de name'i güncellemek istemiyor. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Burada varsa name'i al. Yani request'in name'i varsa onu al. Yoksa kategorinin name'ini al diyebiliriz. Bu bir seçenek. Aynısını description için yaparız. Aynısını title için yaparız.
Fakat şöyle bir şey var. Bu aslında çok verimli bir yöntem değil. Ee, Yani bunun doğrusunun şu olması bu olması diye bir şey yok. Sizin ihtiyacınıza göre olur bu. Ben olsam şöyle yapardım. Uzun uzun hepsine if else yazardım. İşte kategori name'i var mı? İşte request'ten name geliyor mu? Geliyorsa bunu da ekle gibisinden. Ee, Fakat bu da bir çözüm. Yani tüm SQL'i bir anda güncellemek yerine e, ben varsa ekle, varsa ekle şeklinde giderdim. Şimdi bunu bir test edelim. Gördüğünüz gibi burada kategori başarıyla güncellendi diyor. ID'si ve diğer dataları aynı şekilde geldi. Ben burada sadece name'ini şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yazılımcı adam yapmak istiyorum. Tekrar gönderdim. Gördüğünüz gibi burada name'i değişti. İnanmayanlar olursa şuradan da göstereyim. Veri tabanından name'i değişti. Burası zaten son model alıyor. Fakat şöyle bir şey olsaydı. Buradaki bir hata da şu. Aslında bizim kaç tane burada datamız var? 10 tane var. Ben mesela buraya ID'si 15 olanı güncelle deseydim. Gördüğünüz gibi şu anda saçmaladı. Statüsü true dedi. Yani ben bunu güncelledim dedi. Ee, Ve kategoriler başarılı getirildi dedi. Ne alaka yani? Şimdi update kategori metodumu açtığımda burada şu hatayı vermesi lazım. Gördüğünüz gibi. Buraya bir DD atıyorum. Şimdi neden buraya ulaşmadığını size göstereceğim. Tekrardan ID'si 15 olanı gönderdiğimde kategoriler başarılı getirildi diyor. Yani yanlış bir metot çalıştırıyor burada. Fakat bunun burasıyla hiçbir alakası yok. Yani şöyle en üste koysam da bu DD'yi normalde controller'ın bu metoduna girdiğinde doğrudan kapanması lazım. Tekrardan gönderiyorum. Gördüğünüz gibi gene kapanmadı. Şimdi bunun olayı şu. Bizim update category request diye bir request sınıfımız var. Burada biz şunu dedik. ID'si olacak. Integer türünde olacak. Ve exist yani kategoriler tablosundan exist olacak. Yani kategoriler tablosunda ID olarak bu olacak. Bunun olmasının sebebi şu. E, Burada aslında bir validation hatasına düşüyor ve bunu bulamadığı için, ID'yi bulamadığı için bir yönlendirme gerçekleştiriyor. Yani bir önceki sayfaya yönlendirme yapıyor. Bunu şöyle çözebiliriz. Ya da bunu size şöyle gösterebilirim. Şuradaki get kategorisi mesela kaldırıyorum. Postman'dan tekrar istek atıyorum. Preview'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi get categories doesn't exist diyor. Okey yani buna ulaşmaya çalışıyor fakat ulaşamıyor. Yönlendirme yapıyor buna. Normalde yapmaması lazım. Şimdi bunu tekrar açıyorum. Request'ime geldim. Request'imde hiçbir şey kurcalamıyorum. Form request'imi açıyorum. Bunun içerisinde bir validate failed diye bir şey var. Evet burada. Burada gördüğünüz gibi yani failed'e düşerse yeni bir hata fırlatıyor. Exception fırlatıyor. Onu da yakalıyor ve redirect yaparak bunun yönlendirmesini gerçekleştiriyor. Ben bunu istemiyorum. Bunu kaldıracağım. Buraya new HTTP response exception diyorum. Okey aslında tam olarak istediğim şey bu. JSON döndürecek, statüsü false olacak ve status response kodumda 422 olsun. Sorun değil. Tekrar isteğimi çalıştırıyorum. Kategori bulunamadı dedi. Statüsüm 200 döndü. Böyle olmaması gerekiyordu. Tekrar bakalım. Okey bunun sebebi şu. Ben burada new dedim fakat throw demedim. Yani bir hata fırlatmadım. Şu anda bir hata fırlatacak. Throw dedim. Send diyorum tekrardan. Okey gördüğünüz gibi şu anda statüsüm false döndü. Mesajım validation failed dedi. Ve errorlerim işte artık kaç tanesi failse
validation'larımın bunun içerisinde yazacak. Status kodumda, response kodumda 422 döndü. Şu an gayet iyi. Bir de bunu olan bir ID ile deneyelim. Okey. Biri güncelledi. Test yaptı ismini. Fakat rastgele bir şeyler girersem de validation failed dedi. Okey. Bizim için hiçbir problem yok. Hatta mesaj kısmına da şunu yazdırabilirim ama şimdilik gerek yok. Şimdi update'imizi de yapmıştık. Delete'imiz kaldı. Bir delete'in e, şeyine bakmak istiyorum. Rule'una. Okey, sadece ID istemişiz. Bunun route'unu yazabiliriz buraya. Ben delete işlemlerini postla yaptırıyorum. Delete ile de yaptırabilirsiniz siz. Fark etmez. Postla yaptırmak benim kolayıma geliyor açıkçası. Burada update'imi duplicate ediyorum. İsmini delete yaptım. Bunu da delete yaptım. Buna bir name göndermeyeceğim. Hangisini sildirelim? Şu birinciyi sildirelim. Silince ne olacak? Ona da bakalım. Controller'ıma geldim. Burada kategoriyi buldurmuş. Okey. İşte şuna gerek kalmıyor. Biz kategoriyi request'te buldurduğumuz için aslında. O yüzden şu ne kadar verimli ona emin değilim. Ama gene de ek bir kontrol. Hani buradan bir şekilde geçerse şurada takılır diye düşünüyorum. Siliyor. Soft delete atmasını bekliyorum. Evet. Çalıştıralım. Wow. Forbidden dedi. Ha, okey. Request'ime geldim. Authorize kısmına bunu true yapacağım. Çünkü benden bir yetki bekliyor. Yetkiyi beklemesin. Tekrar gönderdim. Gördüğünüz gibi statüsüm true döndü. Kategori başarılı silindi dedi bana. Şimdi DB'mi güncelledim. Delete dedim. Gördüğünüz gibi burada eklendi. Yani soft delete'imi atmış oldum. Şimdi ben bunu tekrar silmek isteyeceğim. Aynısını. Gördüğünüz gibi kategori bulunamadı dedi. Az öncekine sanırım bu bir cevap olmuştur. Yani request'ten geçebilir. Request'te olması demek yani soft delete'leri de algılıyor demek değil. Request sadece veri tabanında var mı diye bakar. Tabii ki customize edebilirsiniz kendinize göre. O başka bir şey. Fakat yani request bir numaralı ID'ye baktı, veri tabanında var mı? Var. Delete dediğine bakmadı. Soft delete mi diye bakmadı. Request bunu geçirdi. Request bunu geçirdikten sonra burada modelimiz baktı. Model dedi ki ben soft delete'ine de bakıyorum. Bu yüzden bu yok. O yüzden kategori bulunamadı diye bir hata gönderdi bize. Bu ders şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste artık hızlıca diğer tüm kontrolleri yapıp bir admin teması bulup büyük ihtimalle admin LT kullanırız. Onu da size göstereyim. Admin LT'nin sayfası burası. Bedava bir tema. Bootstrap'te yapılan bir tema. Tabii ki premium ücretli versiyonları da var satın almak isterseniz. Fakat şuradan bakabilirsiniz. Yani güzel, benim beğendiğim bir tema. Sade, iş görüyor bayağı bir. Ben bunu birçok farklı projede kullandım. Tabii ki tüm komponentlerin hepsini kullanmayacağız. Sadece işimize yarayanları kullanacağız. Bunu da indirmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunun ana sayfasından burada Dolant var. Buraya gelin. Şurada source koduyla birlikte paylaşmışlar gördüğünüz gibi. Bir sonraki derste görüşürüz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hoşça kalın.